Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle elimde görmüş olduğunuz bu şirin vitrini yapacağız. Gördüğünüz gibi içini aynalı ve kapağını camlı olarak kullandık. Uyguladım. Yanlarda buzlu cam uyguladım. Tüm bu detaylarının yapılışlarını birazdan videomuzda izleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Daha önce benim çalışmış olduğum bir çalışma vardı ama üzeri oval kavisli geliyordu. Ben şimdi bunu düz olarak çalışacağım ama uzunluklarını aynı ölçüde yapacağım için bu yaptığım ürünü baz alıyorum yine ölçülerde. Aynı ölçülerde yapacağım. Sadece tek farkı üzeri oval değil de düz gelecek. Yani dikdörtgen bir şekil oluşturacağım. Daha önceki videolarımda olduğu gibi bunda da yine açıklamalar kısmında ürün ölçülerini vereceğim. Siz istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Ben benim yaptığım ürünün ölçülerini vereceğim. Siz daha küçük de yapabilirsiniz. Sonuçta çok detaylı bir ölçü yok. Dikdörtgen bir prizma elde etmeniz gerekiyor. Evet, dört tarafını tamamladık. Üç tarafını pardon. Arka tarafına karton parçası yerleştireceğim dolabımızın. O yüzden ön ve yan parçaları bu şekilde kesip yapıştırma işlemini tamamladım. Böyle gördüğünüz gibi yanları ve önü açık cam kullanacağım. Camlı bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Böyle bir vitrin dolabımız olacak. İçine dekoratif ürünlerimizi yerleştirmek için yaptığımız bir dolap bu. Bunu hızlı yapıştırıcımızla güzelce yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemimiz bittikten sonra arka panel kısmını ve kartonumuzu güzelce beyaza boyuyoruz. Beyaza boyamamızın sebebi daha sonra transfer yapacağız. Desenimizin daha net çıkması için. Karton desenimizin renklerini, desenini biraz daha soluk göstereceği için daha canlı ve parlak durması adına kartonumuzu beyaza boyuyoruz. Ve bütün parçaları da beyaza boyayacağız aynı şekilde. Ahşap rengi değil de altta beyaz bir zemin elde etmek istiyoruz çünkü uygulayacağımız transferimizin çok daha güzel durması için. Sıra geldi kapak kısmına, ön kapı kısmını yani dolabımızın kapak kısmını boyamaya. Kapak çıtalarını altın rengine boyayacağım. Çünkü uygulayacağımız desende de altınlar olacağı için bütünlük sergilemesini istiyorum. O yüzden burada altın rengi metalik renk boya uyguluyorum. İki çıta kullanacağım kapakta. Çünkü bu iki çıtanın arasına cam görüntüsü vermek için bir parça yerleştireceğim. İlerleyen kısmında videonun daha detaylı göstereceğim zaten. Burada cam kullanmayacağım. Daha farklı bir malzeme kullanacağım. Çünkü herkesin evinde olan malzemelerden yapmasını istiyorum bu ürünü. Farklı alternatifini de o kısma geldiğimizde size detaylı olarak anlatacağım. Transfer tutkalımızdan bir kaba alıyoruz ve bu çalışmamızda farklı birçok desen kullanabilirsiniz. Ben sarı tonlarda bir çalışma kullanacağım. Peçete deseni kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu peçetemiz var. Ve bunun e, dolabımıza çok yakışacağını düşünüyorum tarzına. Bunun en üst kısmını, en ince kısmını çıkartıyoruz. Ayırıyoruz. Çünkü diğer kalın kısımları kullanmıyoruz. Olabildiğince doğal bir görüntü elde etmemiz gerekiyor ve güzel sorunsuz yapışması için en üstteki parçayı kullanmamız yeterli olacaktır. Burada biraz hassas çalışmanız gerekiyor. Peçete çok ince olduğu için yırtmadan, desenleri ayırmadan çalışmaya özen gösterin. Peçetemizi çıkardık.
Ve şimdi arka parçamıza hangi desenin geleceğine karar veriyoruz. Ben bu büyük desenlerden birisini kullanmak istiyorum. Yarım kalmaması için de desenin tam ortalaması için de tam bir peçetenin bir karesine denk gelen bir deseni dolabımızın arka kısmına yerleştireceğim. Tam ortalı yapmaya burada özen gösterin. Öncelikle buna karar verdikten sonra hangi parçayı uygulayacağınıza tutkalı sürmeden karar verdikten sonra o kısmı biraz kenarlarında payda kalacak şekilde kesmenizde fayda var. Kesmeden önce yapıştırıp daha sonra da etrafını temizleyebilirsiniz. Çok önemli değil. Ne kadar denk geleceğini bilemiyorsanız eğer. Bu şekilde transfer tutkalımızı güzelce her yerine sürüyoruz. Hiçbir yerde tutkal sürülmemiş alan kalmaması gerekiyor. Çünkü o zaman peçetemiz sağlıklı bir şekilde yapışmayacak ve oradan kalkma yapacak. O yüzden tutkalı sürerken olabildiğince özenli ve dikkatli davranın. Bütün her noktasına tutkal gelmesine özen gösterin. Zaten çok çabuk yapışıyor ve kuruyor. O yüzden hani peçeteyi yapıştırmadan bütün kısımlarını tutkallamaya gayret edin. Kenar kısımlarına da sürerseniz dönüşlerini de yapmış olursunuz. Peçetenin kenar kıvrım kısımlarında sıkı tutmasını sağlamış olursunuz. Ben yapıştırma işlemine geçmeden önce kuru bir fırça alıyorum. Kuru fırçayla peçetenin üzerinden geçeceğim. Tutkallı fırçayla geçmeyeceğim. Onunla da yapabilirsiniz ama o bazen peçetenize zarar verebiliyor, yırtabiliyor. O yüzden kuru fırça kullanmanızı size tavsiye edebilirim. Evet, bu şekilde altında kalan hava boşluklarını, kabarcıklarını ve kırışıklıklarını giderebilmek için bu şekilde diğer fırçamızla yavaş yavaş her tarafını güzelce ince bir işçilik ve ustalıkla yerleştiriyoruz. Buradaki yapacağınız çalışmanız ne kadar güzel olursa, hassas olursa peçetenizin görünüşü, dolabınızın duruşu o kadar şık olacaktır. Kenar kısımlarını ekstra tutkallayarak tekrar bir dönüş sağlayabilirsiniz. Bu kenar kısımları da önemli çünkü. Kenardan yırtık kalmaması ya da uçların çıkmaması için bu şekilde tam bir dönüş sağlamanız önemli. Daha sonra yırtabilirsiniz. O kısmı çok önemli değil. Peçetenin her yerinde desen olmadığı için daha sonra desenleri oradan devam ederken tamamlayabilirsiniz. Ya da komple o tarafa dönerken, arka tarafa dönerken peçeteyi biraz daha diğer taraftan geniş tutarak dönüşü de beraberinde yapabilirsiniz. Ben daha önce ilk yapıyorken arkasını kaplamayı düşünmüyordum. Daha sonradan kaplamaya karar verdim. O yüzden oradaki payı yapıştırmadan sadece kenarlara çalıştım. Ama siz kenarlar ve arka tarafı tutkallayarak peçeteyi aynı şekilde arka tarafa da dönerek ve tabii öncelikle arka tarafı da boyayarak beyaza ve arka tarafa da peçeteyi döndürerek bu şekilde desenin bütün olarak devam etmesini sağlayabilirsiniz. Ben daha sonradan yaptım, beyaza boyadım ve peçetesine desenlerini yerleştirdim. Hiçbir problem olmadı. Bunu da yapabilirsiniz. Ama diğer şekilde hani buradan başlamışken tarafa aynı şekilde devam etmeniz sizin için daha pratik olacaktır. Peçetenin her tarafında çok fazla desen olmadığı için desenlerde bir kopukluk meydana gelmedi. Arka tarafını kaplarken çok sıkıntı yaşamadım o yüzden. Dediğim gibi siz de iki şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde bantladıktan sonra kenarlarından kopardım. İşte dediğim gibi siz arka tarafı yapacaksanız boyadığınızda direkt devam ederek bu şekilde kenarlarından kesmeye gerek kalmadan tamamlayabilirsiniz çalışmayı.
Arka panel kısmını tamamladık. Çalışmamız tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok şık bir desen çıktı. Altını beyaz uyguladığımız için desen kendini bu kadar gösterdi. Direkt karton uygulasaydık öyle durmayacaktı. Ve şimdi yine kenar çıtalarımıza aynı deseni, aynı işlemi uygulayacağız. Burada deseni hani parçaları ayırarak da uygulayabilirsiniz küçük parçalar halinde. Ben yine önce bir tarafına bu desenden gelmesini istedim. Diğer tarafına biraz daha az desen uygulayarak devam ettim. Her tarafında çok yoğun desen olursa o kadar şık durmayacağını düşünüyorum. Tabii bu sizin tercihinize, zevkinize, beğeninize kalmış bir durum. Siz her tarafını olabildiğince desenli de yapabilirsiniz. Bu şekilde aynı işlemi tutkalla uyguluyorum peçetemize. Tutkalı her iki dönüşe de sürdüm güzelce ve çıtamızın üzerine desenimizi yerleştiriyorum. Aynı arka panelde yaptığım işlemi şimdi artık daha küçük alanda çalışarak yapıyorum ve bu küçük alanlarda daha özenli çalışmanız gerekiyor. Geniş alan, geniş ve düz bir alana çalışmaktan biraz daha zorlayıcı olabilir. Çünkü girinti çıkıntıları var ve köşe noktalarını güzel ayarlamanız gerekiyor. Potluk ya da herhangi bir çıkıntı kalmaması için o kısımların güzelce yapışmış olması gerekiyor. Evet, çerçevelerimizi de tamamladık bu şekilde. Gayet şık durdu. Her yerine desen getirmedim gördüğünüz gibi. İçine 3 tane raf yerleştireceğim. Eşit ölçülerde raf alanlarını belirledim ve tutkallıyorum. Bu raflarımı ben ayna kullanacağım. Plexi aynalardan kullanacağım ve eşit noktalara yerleştireceğim. Dışarıdaki kenarda görmüş olduğunuz çerçeveyi de bunların üzerine yerleştireceğim. O yüzden buradaki ölçülendirme çalışmasına hassas bir şekilde özen gösterin. Çünkü alt ve üst parçanın ikisinin de oturması gerekiyor ve aynanın arada kalması gerekiyor bu çalışmayı yaparken. O yüzden burada birazcık tam ölçülere dikkat etmeniz gerekiyor. 3 katlı yapacağım ve şimdi ikinci katını devam ediyorum. Siz isterseniz bunu şeffaf da çalışabilirsiniz. Ben aynalı tercih ettim. Aynalarımızı taktıktan sonra çıtamızı da yerleştirdim üzerine ve kenarlarından yapıştırdım. Şimdi yan ve ön çıtalarını takmadan önce aynalarımızın üzerindeki bu koruyucu şeffaf parçayı kaldırıyoruz. Daha sonra kaldırmamız mümkün olmayacak çünkü. Üst ve yan ön parçalar takıldıktan sonra daha zor olacağı için şu an her iki taraftan da müdahale edebiliyorum. O yüzden temizleme işlemini de bu aşamada yapıyoruz. Şimdi sıra kapağımıza geldi. Ön kapağımız için bir parça kumaş lazım bize. Bu kumaşla kapağımızın, vitrin dolabımızın kapağının menteşelerini yapacağız. Bu menteşeleri yapabilmek için küçük parça bu şekilde bezler kullanıyoruz. Bunların bir kısmını öncelikle yani bunlar çok minik olması gerekiyor ve 3 parça yeterli olacaktır. Alt, üst ve orta kısma kullanacağımız birer tane
menteşe görevi görecek olan bu parçalarımız yeterli olacaktır. Daha fazla yapmanıza gerek yok. Bunları bu aşamada yapıyoruz ki iki çıta kullandık biliyorsunuz. İki çıta kullanmamızın en büyük nedenlerinden birisi hem cam olarak kullanacağımız parçayı hem de menteşelerimizi yapıştırmak için. Bu şekilde kapımızı önce bir yerleştiriyoruz ve menteşelerimizi uygulayacağımız yeri de belirlemiş oluyorum. Bu şekilde üst üste koyarak menteşelerin bu parçaların altında kalmasına özen göstereceğim. Dışarıdan görünmemesi gerekiyor ve diğer yarısının da vitrin dolabımızın iç tarafına gelmesi gerekiyor. Yani gizli şekilde olması gerekiyor menteşelerimizin. Öncelikle menteşelerimizin yerlerini belirledik ve bu şekilde küçük bez parçalarımızı dışarıya taşmayacak şekilde, dışarıdan görünmeyecek şekilde tam çerçevemizin ucuna gelecek şekilde, evet, bu şekilde yerleştiriyoruz. Çünkü kapağı kapattığımızda çıtaların altından parça görünmemesi gerekiyor. Parçamızı da yerleştirdik ve uzunluklarını birazcık şimdi kısaltıyoruz. Çok fazla uzun olmaması gerekiyor. İçeriden de yan tarafa taşmaması gerekiyor. O yüzden bu şekilde kenarlardan, uç kısımlarından kısaltıyoruz. Orta kısım biraz yukarıda kaldı gördüğünüz gibi. Çünkü tam aynaya denk gelecek kısma olmamasını istiyorum. Aynayla çakışmaması gerekiyor. Ve bu şekilde uzunluğunu da kontrol ediyorum, son kez yerleştiriyorum ve açtığımda bu şekilde olacak. Evet, bir kısmı içeride, bir kısmı çıtalarımın altında kalacak şekilde bu şekilde menteşelerimizi tamamladık. Şimdi cam kısmını oluşturacağız. Bu şekilde şeffaf, biraz sert olan plastik bir parça var elimde. Ondan cam kullanacağım. Siz istiyorsanız plexinin şeffaf olanını da kullanabilirsiniz. Ama o da fazla kalın duracaktır. Kırtasiyelerde bu kullandığım plastiğin biraz daha kalını olabilir. Ondan kullanabilirsiniz. Ben bunun ön kısmına şeffaf olanı, yan kısımlara da buzlu cam gibi daha buğulu olan bir plastik parçayı, poşet parçasını kullanacağım. Dediğim gibi genelde evinizde olan parçalardan yaptırmaya çalıştığım için ürünlerimi elde olan malzemeleri kullanmaya özen gösteriyorum. Siz ekstra bu tip malzemeler de alarak bunları da cam alternatif olarak kullanabilirsiniz. Ya da biraz daha kalın olan bu plastik kutular var. Meyve aldığımız, içine koyduğumuz biliyorsunuz, ya da herhangi bir şeyin daha sert kapağı. Bunları da tercih edebilirsiniz bu cam kullanımında. Ben şimdi bu ürünümüzde, vitrinimizde ön kısmına, çerçevesinin kapağın ön kısmına şeffaf olarak kullandım. Yan kısımları da buzlu cam kullanacağım. Ve üst ve alt parçaların güzelce yapışmasına dikkat ediyoruz. Yandaki kısımların menteşe diye uyguladığımız bu küçük bez parçalarının üzerine de yerleşmesine özen gösteriyoruz. Hiçbirinin sallanmaması ve yerinden çıkmaması gerekiyor. Yerine oturttuktan sonra tekrar müdahale etmemiz çok zor olacaktır ve ürün bozulabilir. O yüzden bunlara biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Bu parçayı, camımızı yerleştirdikten sonra diğer çıtamızı da bunun üzerine takacağız. Böylelikle her iki parça hem daha kalın, mukavemetli oluyor, hem de daha şık bir görüntü sağlıyor. Üstelik hem camı hem de menteşeyi daha sıkı tutmasını sağlıyor. O yüzden bu şekilde iki parça, mutlaka iki parça şeklinde çalışmanız gerekiyor. Aksi halde kapağı açtığınızda iç taraftan menteşeler ve camın geldiği kısım
kısımlar, kestiğiniz kısımlar görünebilir. Bu da hiç hoş bir görüntü oluşturmaz. Evet, şimdi yerine yerleştirmeye geldi kapağımızı. Menteşelerimizi tutkallıyoruz. Güzelce tutkallayacağız. Bu aşamada kapağımızı yerine oturtmak biraz daha kolay oluyor. Aslında camını takmadan yapabilsek daha kolay olacak ama böyle bir şey mümkün değil. Camı sonradan takamayız. Bu daha zor olur. Takılabilir tabii ki ama çok daha zor olur. O yüzden bütün her şeyini bitirdikten sonra kapağımızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerine iyice oturttuktan sonra tutkalladığımız iç kısımları bu şekilde vitrinimizin iç tarafına doğru yerleştiriyoruz. Böylelikle kapağımız tamamlanmış oluyor. Evet, kapağımızın son hali bu ve şimdi üzerine bir kulp takmaya geldi. Kapağımızın kenarlarına kulp takacağız. Bu kulbumuzu takarken sarı 2 tane boncuk ve sarı bir tel kullanacağım ben. Bu telimizin uçlarına boncuklarımızı yapıştıracağım. Çünkü birazcık bombe vermesi gerekiyor kulbumuzun. Tutmak için bir alana ihtiyacımız olacak. Bu boncuklu kısım kapımıza yapışacak. Telimizi biraz daha ovalleştireceğiz. Evet, bu şekilde her iki ucuna da belirlediğimiz kulp ölçüsünde her iki ucuna da boncuklarımızı yapıştıracağız. Ve ortasına da telin orta kısmına da bombe vereceğiz. Bu uzunluk yeterli sanırım. Evet, ben diğer kısmına da şimdi boncuğu yapıştıracağım. Boncukların iyice kuruması gerekiyor. Çok sıkı tutmadığı için, çok minik parçalar olduğu için. Bunlar kuruduktan sonra da şekil verebilirsiniz. Kurumadan önce vermeniz biraz daha zor olabilir. Çünkü nerenin oturacağını tam olarak bilemiyorsunuz. Boncuğun ne kadar alan alacağını. Ya da o şekilde de siz ayarlama yapabiliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi telimizi büküyoruz ve diğer parçaya da aynı şekilde diğer boncuğumuzu yerleştireceğiz. Bu büktüğümüz kısım kulbun kullanacağımız kısmı olacak. Boncuklar sadece hem teli daha sıkı tutması hem de biraz daha şık bir görüntü vermesi için kullanıyoruz burada boncukları. Sadece kulp olarak kullanacağımız kısım aslında telin bu büktüğümüz kısmı. Diğer kısımlar kapağa yapışacak boncuklar. Tamamen kapağa yapışacak. Evet, gereken ayarlamaları yaptıktan sonra, gereken bombeyi verdikten sonra boncuklarımıza tutkalımızı sürüyoruz ve vitrinimizin kapısına yapıştırma işlemini tamamlıyoruz. Siz farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Daha farklı kulplar tasarlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi yine sarı ile uyumlu olması için sarı boncuk ve sarı tel kullandım. Sarı farklı yine takı malzemelerinden de yardım alabilirsiniz bu konuda. Evet, ürünümüzü tamamladık. Gördüğünüz gibi oldukça şirin bir çalışma oldu. Ancak size bu detayı belirtmeyi unuttum. Yanlarda buzlu cam kullanmıştım. En başta da söylemiştim. Ürünü uygularken bu buzlu camı aslında iç taraftan uygulamanız gerekiyor. Ben sonradan dışarıdan yapıştırdım. Ancak görüntüde herhangi bir kötü görüntü oluşturmadı. Yani sonradan dışarıdan da uygulayabilirsiniz ama içeriden uygularsanız biraz daha sağlıklı olur. Ben sıkıca yapıştırdığım için kalkma ihtimali yok. Ama içeriden yaparsanız bu ihtimal tamamen biter. Gördüğünüz gibi onu da ayrıntı olarak belirtmek istedim. Aynaların iç tarafından uygulamanız gerekiyor. Çalışmamız bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha buna benzer şirin birçok video gelecek. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.